Avrupa'nın en güçlü ordusu Almanya mı olacak? Avrupa Birliği kalacak mı? Avrupa ordusunun hayali de gerçekleşebilecek mi? Amerika iki okyanus arasında tercih yapmak zorunda. Atlantik mi, Pasifik mi? Pasifik'te Amerika'nın üstünlüğü artık bitti. Hocam Almanya savaşa mı hazırlanıyor? Görünüşte öyle. İkinci Dünya Savaşı'nın, hatta Birinci Cihan Harbi'nin, İkinci Cihan Harbi'nin iki savaşta da kaybeden Almanya'nın işte bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın belki de çıktığı veya çıkmışken anlamadığımız bir süre içerisinde Almanya gerçekten yine bu Dünya Savaşı'nın ana aktörü mü olacak? Ki Alman kamuoyunda da acaba işgale mi uğrayacağız? Yine işte Nazi döneminden kalan o tedirginliklerin, sendromun yavaş yavaş toplumsal reflekslerinin de oluştuğunu görmekteyiz. Şimdi Avrupa'nın en güçlü ordusu Almanya mı olacak? Mesele bu. Bu meseleyi konuşurken Almanya'nın silahlanma kapasitesinin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya ile beraber ne kadar törpülendiğini ve siz endüstriyel bir dev olacaksınız ama askeri anlamda da cüce olacaksınız dedikleri 45'ten bu yana aradan kaç sene geçti Gülsüm Hanım? 80 yıl geçti. Şimdi 80 yılın sonunda biz yanlış yaptık galiba. O zaman Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı ile beraber NATO içerisinde gayri safi milli hasılalarınızdan bize artık %4-5'lere kadar fon ayıracaksınız veya bana bedelini ödemediğiniz maliyetlerin karşılığında ben sizin güvenliğinizi sağlamam diyen Amerika'nın eyvah kral çıplak, ama kral çıplak da biz biraz geç anladık kral çıplak olduğunu dediklerinde ne yapacaklar? Bence şu anda biraz bu sıkıntının içerisindeler. Peki bu konvansiyonel orduyu kurmak 80 yıl açısından, yani bu 80 yıllık tabuyu kırmanın şu anda faydası olacak mı? Yani Almanya bunu başarabilecek mi? Şimdi bu Rus korkusu veya tedirginliği işte Ukrayna Savaşı 2022'ye başladığında bilhassa yavaş yavaş pompalanmaya başladı basına. İşte Ruslar Ukrayna'dan sonra sıra Polonya'ya gelecek, sıra Fransa'ya gelecek, sıra Almanya'ya gelecek. Avrupa'nın tamamını Ruslar işgal edecek. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda da böyle yap. Ya bunları diyenlere karşı şunu söyledim. Ruslar 2. Dünya Savaşı'nda kimin tarafındaydı? Müttefiklerleydi değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'yle beraberdi. Kimle beraberdi? İngiltere beraberdi. Peki kimler Berlin'den Nazileri kovdu veya Hitler'in intihar etmesine sebebiyet verdi? Ruslar. Peki Normandiya çıkarmasıyla diğerleri nereden girdiler? Bavyera bölgesinden, Münih'ten girdiler. Berlin'in kalbine kim girdi? Ruslar girdi. Şimdi Putin burada ne demişti? İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın kaderini kurtaran biz ama şu anda en çok dayak yiyen yine biz. Siz bizi hiçbir zaman Avrupalı kabul etmediniz dedi. Şimdi Putin'in bu açıklamasından sonra 2022 itibariyle Ukrayna Savaşı üzerinden yeniden diyerek Ruslar saldıracak Ruslar. Burada sizin başka bir niyetiniz var. Ben Rusya'nın burada övmek meselesi değil, yani övmüyorum tabii ki, ama Rusların Avrupa'yı işgal etmek gibi niyetinin olmadığını hala savunuyor. Öyle bir niyetleri yok ama işgal edecekmiş gibi birileri bir muhasebe peşinde, bir fatura peşinde. Şimdi baktığımız zaman özellikle Atlantik savunma hattını test eden bir aktöre ihtiyaç var şu süreçte. Çünkü Amerika diyor ki artık benden bu kadar. Çünkü Amerika'nın şöyle bir tedirginliği de var Gülsüm Hanım. Aslında bu birbiriyle bağlantılı. Amerika iki okyanus arasında tercih yapmak zorunda. Atlantik mi, Pasifik mi? Hatta iki okyanusu süper güç olabilir miyim düşüncesinden artık buna 1'e indirmek zorunda olduğunu da anladı. Bir de işin maliyet bölümünün de yavaş yavaş Pasifik'te arttığını da görüyor. Hatta Pasifik'i de ikiye bölecek. Diyecek ki Pasifik'in kuzeyi mi, güneyi mi? Çünkü ne var kuzeyde? Arktik Pasifik, yani kuzey buz denizinden Pasifik'e kadar inen bölge, yani Orta Pasifik. Bir de Pasifik Hindistan var, Hint Pasifik, İndo-Pasifik. Orada ne var? Güney Çin Denizi var, Malaka var, Hindistan var, Basra var, Kızıldeniz var. Esas yangın burada. Yukarıda da bir yangın var, burada da bir yangın var. Peki Amerika ne diyecek? Bırak iki okyanusu, bir okyanus arasında da tercih yapacağım. Kuzey mi, güney mi? O zaman Atlantik'e geçmiş olsun. İşte mesele orada zaten. Artık kendi başınıza çaresine bakın. Atlantikçilik dönemi bitti benim açımdan. Artık Hint Pasifik, Arktik Pasifik dönemi başladı benim açımdan. Ben donanma gücümü, hava gücümü, nükleer gücümü, enerji gücümü, artık kullanacağı tüm kapasitemi bu bölgeye yoğunlaştıracağım. Saatlerce anlatabiliriz. Arktik bölgesindeki buzulların erimesi oluşan yeni enerji rotaları, Arktik bölgesinde yeni keşfedilen enerji kaynakları, Rusya'nın buraya yapmış olduğu ciddi yatırımlar, yapay adalar, radar sistemleri, donanmasının önemli kısmının gücünün buraya göndermesi, Çin'le ortaklığı. Bakın bir size rakam vereyim. Çin'le Rusya'nın Pasifik kıyılarının uzunluğu kaç kilometre biliyor musunuz? 52 bin. 52 bin kilometre. Şimdi siz buradan hareketle Rusya ile Çin'i nasıl sıkıştıracaksınız? Bakın Çin. Şimdi Çin'in aşağı yukarı Hainan, Fujian, Guangxi, Guangdong kıyılarında
özellikle çok ciddi büyük tersaneler inşa ettiğini görmekteyiz. Ve uçak gemisinin özellikle sanayi altyapısı bu bölgede. Ve Güney Çin Denizi'nde, o bahsettiğimiz Tayvan ve çevresinde de yapay adacıklar inşa ediyor. Hatta balıkçılarını oraya gönderiyor, işte sivil gemilerini gönderiyor, askeri gemilerini oralarda devreye attırıyor ve şu anda Çin savaş gemisi üretiminde de Amerika'ya geçti. Yani araba üretir gibi savaş gemisi üretiyor. Rusya'ya bakıyoruz, Kuzey Filosu, yani yukarıki filodan bahsediyoruz, Arktik filosu, Severomorsk, Pasifik filosu Vladivostok bildiğimiz, Baltık'ta Kaliningrad ve Karadeniz'de Novorossiysk. Şimdi bakın 4 tane ayrı filosu var ve donanma, yani bu iki ülkenin donanma gücünü bir yerden baskı altına alayım derken diğer cepheden denize çıkma şansları var işte o 52 bin kilometre üzerinde. Dolayısıyla Amerika'nın deniz abluka stratejisini bu iki ülke bir araya geldiği zaman kırıyor. Şimdi bu ne demek? Amerika'nın artık kafasını yorması gereken bu. Pasifik'te Amerika'nın üstünlüğü artık bitti. Japonya, Güney Kore, Filipinler, Endonezya, AUKUS ülkeleri hepsi şu anda kara kara düşünüyor. Ne olacak? Ne yapılacak? Peki bu Mavi Sahra'nın, yani bu 52 bin kilometrelik Asya'nın artık bir kara uygarlığıdır, bir deniz uygarlığı olarak yükselişinin aslında mührü olacak olan bu Mavi Sahra'nın iki sahibi olacak olan Rusya ile Çin'in karşısında Amerika'nın artık Pasifik'te kendi konsantrasyonu bu bölgeye vermek zorunda. Şimdi gelelim diğer taraf, Atlantik tarafına. O zaman Almanya da diyor ki madem öyle ben burada NATO'nun bıraktığı boşluğu doldurabilir miyim? Şimdi şöyle baktığımızda Alman ekonomisine uygun bir gölge dev olacak mı? Yani bu gölge dev Almanya'nın şu an için Avrupa'nın Rusya'ya karşı olan güvenliğini sağlayabilecek mi? Şimdi baktığımızda şöyle, savunma bütçesi yaklaşık 100 milyar euroya yaklaştı biliyorsunuz. Hatta son açıklanan rakamlar artık 100 milyar euronun üstüne de çıktığını ifade ediyor. Elindeki silahların, uçakların, tankların teknolojik modernizasyon sürecinin de aynı şekilde başlatıldığı da ifade ediliyor, haberleri geliyor. Ve şu anda asker sayısı Almanya'nın 260 bine çıkarılmış durumda. Bu da tabii ki Almanya'nın askeri güç olma noktasındaki kararlılığını belki gösteren başka bir sonuç. Amerika'nın birden çekilme hissiyatı Avrupa'yı yalnız hissettirdi. Yani şimdi Batı Avrupa'da belki İspanya, Portekiz, diğer Avrupa ülkeleri bu konuda daha sakin kalabilir ama Almanya ile Fransa sakin kalamaz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın bedelini ödeyen, tabii diğer ülkeler de tabii bedelini ödedi ama Polonya'da ödedi. Ama Almanya ile Fransa'nın bu anlamda kendilerini daha sorumlu hissettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla buna karşılık biz en kısa sürede ne yapabiliriz? Veya hangi Avrupa'dan bahsedeceğiz? Avrupa Birliği kalacak mı? Avrupa Birliği'nin yerine başka bir şey olabilecek mi? Yoksa parçalı Avrupa birlikçikleri mi olacak? Batı Avrupa'yı tamamen içine alacak değil de Batı'da ayrı, Doğu'da ayrı, Kuzey'de ayrı küçük küçük birlikler mi olacak? Yeni bir yapılanma gibi. Yeni bir yapılanma mı olacak? Çünkü bu artık çok işlemez vaziyete geldi. Ne yapıyor Avrupa Birliği şu anda? Kriz de var. Ekonomik kriz var, enerji krizi var, askeri kriz var. Ortak bir karar çıkmıyor zaten. Zaten Yusuf Hanım bakın bu insanların yüzyıllardır genetik kodlarına baktığınız zaman birbirlerine düşman olarak yetişmiştir. Bir bölge Protestan, bir bölge Katolik, bir bölge Ortodoks. Biri rengini beğenmez, biri göz renk sesini beğenmez, kullandığı dili beğenmez. Belçika'da, Norveç'te değil mi? Bir taraf Dutch konuşur, bir taraf Fransızca konuşur. Yani dilde birlik yok, kültürde birlik yok. Ama o zaman niye 1815'te bunlar Napolyon Savaşları'ndan sonra Viyana uyumuyla bir araya geleceğiz dediler? Çünkü karşılarında büyük bir düşman vardı. Osmanlı Devleti. Osmanlı'ya karşı Haçlı ruhuyla hareket etmeye çalıştılar. Bütün mezhepsel farklılıkları bir kenara bırakarak. Çünkü ana düşman İslamiyet, Osmanlı ve Kudüs ele geçirilmeli. Filistin. Burada bir Yahudi devleti kurulmalı. Mesele bu. 1815'ten bahsediyorum. Dolayısıyla artık Avrupa ordusunun hayali de gerçekleşebilecek mi meselesi karşımıza çıkıyor bir sonraki aşamada. Ve burada Fransa ile Almanya uzun zamandır kafa yoruyor. Macron hatırlayın. Biz ordumuzu kuracağız dediğinde Donald Trump ilk başkanlık dönemiydi. Sene ya 2019'a 2020'ydi. Sen küçük Napolyon musun dedi. Hayırdır sen dedi böyle bir anda cesaretlendin. Macron susturdu. Biz olmazsak siz de bir hiçsiniz dedi. Peki şimdi eğer Amerika Birleşik Devletleri ben yokum diyorsa Avrupa bağımsız güvenlik mimarisi nasıl inşa edecek diyorsun? Bu da çok kritik ve çok bence muhasebesinin yapılması gereken bir şey. Bir de tabii burada Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin yaşadığı önemli krizler var, önemli handikaplar var. Mesela ülke içlerindeki radikalleşme. Bilhassa Almanya'da ve Fransa'da aşırı sağ,
biliyorsunuz. Almanya'da AfD ve Fransa'da Le Pen'in temsil ettiği aşırı sağ Fransa'da yükseldi. Daha da yükselmeye devam ediyor. Hatta geçen gün YouTube'da bir video vardı. Tabii hani bu şey değil, yanlış anlaşılma olmasın, bir övgü anlamında söylemiyorum ama bir film çekmek için Almanya sokaklarında Adolf Hitler kıyafeti giyen, Nazi kıyafeti giyen biri işte gezerken el sallıyor ve kimileri de heyecanla ona karşılık veriyor. Şimdi bakın, bu basit bir şey değil. Bu aşırı sağın, yani o Nazizmin, neo-Nazilerin bile şu anda Almanya'da aktif olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Almanya iki savaş arasında olduğu dönemde gibi ve diğer Avrupa ülkelerinde böyle bir sert kutuplaşma olabilir, radikalleşme olabilir. Göç krizi bir türlü çare bulamadılar. Yani göç konusunda politikaları sağlıklı olmadı, sığınan göçmenlere muameleler çok kötüydü. Suriye kriziyle beraber biliyorsunuz. Yani başaramadılar. Göç krizini yönetemedi Avrupa Birliği. Enerji bağımlılığı. Siz Rusya'ya ambargo uyguladınız, meydan okudunuz. Rus gazını kesiyoruz dediniz, petrol de almayacağız dediniz. Ama Eyfel Kulesi'ni bile aydınlatamadınız. Kendi ambulanslarınıza zaman zaman mazot koyamadınız. Yani sokaklar lambaları söndü. Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini anladılar. Şimdi yavaş yavaş niye savaş bitsin, Ukrayna savaşı diye gerçek ses dalgaları oluşmaya başladı. Çünkü artık bıçak kemiğe dayandı artık. Yani insanların gırtlağına kadar geldi. Halkta da büyük tepki var. Eğer Avrupa'da yeniden bir denge doğacaksa eğer Fransa ile Almanya, o zoraki nikah dediğim ben Avrupa Birliği konusunda, gene birlikte olmaya devam ederek kendilerini kurtaracak olan nasıl diyelim, kahraman kim olacak? Yani Avrupa Birliği'nin kahramanı kim olacak? Hangisinin ordusu, bütçesi daha önde hocam? Şimdi bence ikisi de birbirinden kötü. Bu iş öyle eurolarla olmuyor. Onları kurtaracak tek kahraman var. Amiyane tabirle Türkiye. Sayın Hakan Fidan'ın NATO toplantısında söylemiş olduğu ifadeler, özellikle Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemi, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önemi gibi hadiselerde çok önemli mesajlar verdi Sayın Hakan Fidan. Ve biz dedik ki aslında biz geçmişte olduğu gibi bugün daha da fazlası bir şekilde NATO'nun içerisindeki stratejik önemi artan ve NATO'nun güvenliğini sağlayan istikrarlı bir şekilde ülkelerin başında geliyoruz. O zaman eğer siz Amerika'dan kurtulmak istiyoruz, biz burada kendi güvenlik mimarimizi ve çemberimizi oluşturacağız, güvenlik duvarlarımızı oluşturacak diyorsanız eğer, o zaman Avrupa'nın Ankara ile beraber Doğu Avrupa bölgesini içine alacak şekilde Balkan hattında askeri pivot, tamamlayıcı rolünü kabul etmeleri gerekiyor. Yani bu ne demek? Bizim aslında Balkan Antantı coğrafyasını düşünün. Eski Yugoslavya, Yunanistan ve şöyle birbirini alacak şekilde Romanya, İtalya kıyılarına dayanacak kadar bir bölgesel entegrasyon sağlanacak. Ki İtalya'da bence buna gönüllü katılacak. Bakın Meloni akıllı bir kadın, akıllı bir lider. O da biliyorsunuz aşırı sağdan gelen bir lider. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'yla çok hassas ilişkileri var, çok radikal, rasyonel ilişkileri var. Ve burada güvenliği sağlamada Türkiye ile beraber olma, Türkiye'nin kurmay zekasına da ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'ndan sebep Rusya'ya karşı bir SİHA duvarı da örelim demişlerdi. Çok maliyetli. Yani siz düşünün, ta yukarıdan Baltık'tan Karadeniz'e kadar neredeyse Akdeniz'e kadar duvar çizeceksiniz dronlarla. Müthiş maliyetli. İşe yarayıp yaramayacağı da meçhul. Ama Türkiye sizi burada akılcı bir güvenlik mimarisine ekleyebilir. Ve Türkiye'nin bu kahraman kurtarıcı rolü dediğimiz mesele Avrupa'nın güvenliğine, Avrupa'nın refahına da fayda sağlar. Bu karşılıksız mı olacak? Yani biz bunu niye yapacağız onlara? Veya o zaman da tabii ki devlet aklı devreye girecek ve orada ne istenmesi gerekiyorsa, ne olması gerekiyorsa da olacaktır. Yani ben hep şunu söylüyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne muhtaç değil. Elbette Avrupa Birliği bir siyasi hedeftir. Bir politik hedeftir. Ve Türkiye Avrupa Birliği'ne yük olmaya değil, yükünü almak üzere aday olan bir ülkedir. Ama siz bunu teolojik olarak Hristiyan kulübü dediniz. Türkiye'yi askeri bir tehdit olarak gördünüz. Türkiye'nin genç nüfusunu aynı zamanda bir tehdit olarak gördünüz. Ama bu ne demek? Siz aslında zayıftınız. Türkiye güçlenmekte olan bir ülkeydi ve son zamanlarda şükredelim ki hem askeri teknolojimizle hem istikrarlı siyasetimizle hem de Türkiye'nin tabii ki ekonomik programlarıyla da artık orta büyüklük devletten güçlü devlet pozisyonuna doğru hızla geldiğini net bir şekilde görüyoruz.